Bugün sizlerle birlikte belki de çoğumuzun evinde gizlenen, sessiz bir tehlikeyi ve ona karşı verilen o zorlu savaşı mercek altına alacağız. Konumuz karbon monoksit zehirlenmesi. Ve hayır, bu öyle filmlerde, manşetlerde gördüğünüz türden bir zehir değil, belki de onu bu kadar tehlikeli yapan da tam olarak bu. Çünkü onu fark etmeniz neredeyse imkansız. Rengi yok, kokusu yok, tadı yok. Varlığını ancak ne yazık ki vücudunuza verdiği hasarla anlıyorsunuz ki o zaman da genellikle iş işten geçmiş oluyor. Bakın, bu rakam çok çarpıcı. 4000. Bu sadece İngiltere ve Galler'de her yıl acil servislere karbon monoksit zehirlenmesi teşhisiyle başvuran insan sayısı. Ve emin olun, bu sadece buzdağının görünen kısmı. Peki, nedir bu sinsi düşman? Onu bu kadar tehlikeli yapan ne? Aslında en büyük tehlikelerinden biri belirtilerinin çok masum görünmesi. Yani grip oldum sanıyorsunuz, bugün çok yorgunum diyorsunuz, halbuki vücudunuz yavaş yavaş zehirleniyor. Bu da teşhisi inanılmaz zorlaştırıyor. Karbon monoksit, en basit haliyle evimizdeki gaz, kömür, odun gibi yakıtların tam yanmamasından ortaya çıkan zehirli bir gaz. Yani bozuk bir kombi, tıkalı bir baca, hatta kapalı bir garajda çalışan bir araba bile bu sessiz katili hiç farkında olmadan hayatımıza sokabilir. Şimdi gelelim işin gerçekten ilginçleştiği yere. Karbon monoksit vücudumuza girdiğinde ta moleküler seviyede neler oluyor? Gelin bir bakalım. Şimdi karşınızda hemoglobin, vücudumuzun oksijen dağıtım servisi. Onu şöyle düşünün. Akciğerlerden aldığı oksijen paketlerini vücudumuzdaki her bir hücreye en ücra köşeye kadar taşıyan milyonlarca küçük kargo kamyonu. Hayati bir görev, değil mi? İşte karbon monoksit tam da bu noktada devreye giriyor. Bu görünmez davetsiz misafir adeta oksijenin yerini alıp tüm sistemi sabote etmek için tasarlanmış bir taklitçi gibi. Bütün olay hemoglobinin tam merkezindeki demir atomunda bitiyor. Normalde oksijenin gelip bağlanması gereken yer tam da burası. Ama karbon monoksit de işte o koltuğa gözünü dikmiş durumda. Kısacası aynı koltuk için kıyasıya bir kapışma var. Ve işte asıl felaket burada kopuyor. Karbon monoksit hemoglobine oksijenden tam 210 kat daha güçlü yapışıyor. Evet, yanlış duymadınız, 210 kat. Bu ne demek biliyor musunuz? Oksijenin neredeyse hiç şansı yok demek. Kargo kamyonları bir anda yanlış paketlerle doluyor ve asıl gitmesi gereken hayati paketler yani oksijen yolda kalıyor. Bu zehirli birleşime de karboksihemoglobin diyoruz. Kandaki seviyesi arttıkça vücut resmen oksijen açlığı çekmeye başlıyor. Hücrelerimiz, dokularımız nefessiz kalıyor ve yavaş yavaş ölüyor. Peki, vücudumuz bu korkunç istila altındayken doktorların elinde ne gibi silahlar var? Cevap aslında çok basit. Düşmanın silahını ona karşı kullanmak. Yani daha fazla oksijen. İki temel tedavi var. Birincisi standart oksijen tedavisi. Burada hastaya bol bol %100 saf oksijen veriliyor ki karbon monoksit molekülleri yavaş yavaş yerinden sökülsün. Ama bir de hiperbarik oksijen tedavisi yani kısaca HBOT var. Burada olay çok daha farklı. Hasta yüksek basınçlı özel bir odaya alınıyor ve orada saf oksijen soluyor. Bu yüksek basınç sayesinde karbon monoksitin vücuttan atılma hızı inanılmaz artıyor. Yani normalde 60-80 dakika sürecek temizlenme işi 15-30 dakikaya kadar iniyor. Müthiş bir fark. İşte tam da bu noktada insanın aklına şu soru geliyor. Madem HBOT bu kadar hızlı, bu kadar etkili, neden her vakada standart olarak kullanılmıyor? İşte bu soru bizi bu konunun tam merkezindeki o büyük tartışmaya getiriyor. Bakın bu İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nin resmi politikası. Diyorlar ki, karbon monoksit zehirlenmesi için hiperbarik oksijen tedavisini rutin olarak onaylamayacağız. Çok net bir ifade. Bu da doğal olarak şu soruyu akıllara getiriyor. Bu gerçekten de çok yerinde bir soru. Bir tedavi bu kadar bariz bir şekilde daha etkili görünürken neden ikinci plan atılır? İşte cevap. Riskler ve kanıtlar arasındaki o hassas dengede gizli. Öncelikle şunu söylemek lazım. HBO tamamen risksiz bir işlem değil. Yüksek basınç ve yoğun oksijenin vücuda bazı etkileri olabiliyor. Mesela kulak zarı yırtılması gibi basınç kaynaklı travmalar ya da çok nadir de olsa nöbet geçirme gibi oksijen zehirlenmesi belirtileri. Yani potansiyel riskleri olan bir tedavi. Ama asıl mesele, asıl tartışma konusu bu risklerden de öte bir yerde.
tedavinin uzun vadede gerçekten işe yaradığına dair bilimsel kanıtlar şaşırtıcı bir şekilde hiç de net değil. İşte işlerin karıştığı yer tam da burası. Yapılan klinik çalışmalara bakıyoruz, sonuçlar birbiriyle çelişiyor. Bir çalışma diyor ki, evet HCBOT beyinde oluşabilecek uzun vadeli hasarı azaltıyor. Ama sonra bakıyorsunuz o çalışmanın bilimsel yönteminde ciddi sıkıntılar var. Bir başka çalışma diyor ki, evet kısa vadede bilişsel sorunlar azalıyor ama hastanın yaşam kalitesine bir etkisi olmuyor. Sonuç olarak bu konuda yapılmış en kapsamlı bilimsel derlemeler bile HCBOT'nin standart tedaviye göre kesin bir üstünlüğü olduğunu kanıtlayamıyor. Yani elimizde ne kalıyor? Bir yanda teoride çok mantıklı görünen bir tedavi var. Yani basınçlı oksijenin karbon monokside kandan çok daha hızlı temizleyeceği fikri akla çok yatkın. Ama diğer yanda bu teorinin hastanın uzun vadede daha iyi olmasını sağladığına dair somut, güçlü ve tekrarlanabilir bir kanıt yok. İşte bu, tıp dünyasının her gün karşı karşıya kaldığı en zorlu ikilemlerden biri. Zehrin nasıl çalıştığını bilimsel olarak çok net biliyoruz ama o zehre karşı en iyi tedavinin ne olduğuna dair kanıtlar bu kadar belirsizken nasıl bir seçim yaparız? Bir tarafta hayat kurtarma potansiyeli taşıyan güçlü bir teori, diğer taraftaysa bu teoriyi tam olarak desteklemeyen soru işaretleriyle dolu veriler. Bu durum, tıbbi karar verme sürecinin aslında ne kadar karmaşık ve zorlu bir yolculuk olduğunun en net göstergesi.